Bir Demet Tecrübelerim kanalına hoş geldiniz. Menekşe bakımlarımıza devam ediyoruz. Bakın harika çiçeklerimle menekşemiz sizi selamlıyor. Bu iki menekşemin altında ayrıca kökler vardı. Bunlardan ayırmıştık, yeniden dikmiştik. Şu anda sağlıklı bir şekilde devam ediyorlar. Bugün size bunların sürprizini göstereceğim. Yapraktan büyüttüğüm bir menekşeyi göstereceğim. Evet, şöyle iki menekşemi gösteriyorum. Diğer dallarını da ayırdık. Evet, şu gösterdiğim menekşemiz yapraktan büyüttüğümüz menekşe. Yapraktan çoğalttığımız menekşemiz. Evet, şöyle gösteriyorum. Bu menekşemiz 3 tane kök attı. 3 köklü. Bunları ayırmamız gerekiyor. Eğer ayırmazsak bunları tam büyüyemiyorlar. Bakın ayrı saksılar getirdim. Ve bu ayırma işlemini de bahar mevsiminde yapmamız lazım. Şu an tam zamanı. Mart, Nisan, Mayıs gibi bu işlemleri yapmamız gerekiyor. Yaza bırakırsak çiçeği kuruturuz. Evet, menekşe çiçeği hassas bir çiçek ama bakımı zor değil. Dikkat edilecek birkaç hususu var. Öncelikle ışık iyi alan bir yere koymak gerekiyor. Aşırı güneş ışığı rahatsız edebilir. Biraz süzülerek gelmesi daha iyi olur. Evet, ayırırken şöyle saksısını sıktım ve bütün toprağıyla çıkarttım. Şimdi bu ayırma işlemini yaparken 3 kökte de toprak bırakacak şekilde ayırmamız gerekiyor. Kökleri kalması gerekiyor. Bakın birincisini ayırdım. İkincisini de şu şekilde ayırıyorum. Yapraklarını koparmamaya özen gösterelim. Evet, şöyle bakın. Evet, güzelce yapraklarını koparmadan ayırıyorum. Menekşe toprağı geçirgen toprak olması gerekiyor. Şöyle saksılara bölelim. Saksısı da drenajlı, altı delik olması gerekiyor. Şöyle menekşemizi orta kısmına, şu menekşemi alayım. Menekşeyi tam saksının orta kısmına getiriyoruz ve kenarlarını güzelce toprak dolduruyoruz. Şöyle toprağa geçirgen olması gerekiyor. Altında yine delikleri kesinlikle olması gerekiyor saksının. Suladığımızda saksıda su kalmaması gerekiyor. Sulama işlemini de şu şekilde yapıyoruz. Bu da önemli. Kesinlikle üstten sulamıyoruz. Yapraklarına su değdirmemeye gayret gösteriyoruz. Bunu da nasıl yapacağız? Alttan sulamayı çok seviyorum menekşe. Düzenli sulamak gerekiyor. Haftada bir düzen oturtturabilirsiniz ama çok aşırı sıcaklarda toprağı çok kurumuşsa haftada 2 de olabilir. Toprağını çok aşırı kurutmamaya özen gösterelim. Bakın menekşeleri orta kısmına getirdim saksının. Kenarlarını güzelce dolduruyorum. Alttan sulamayı şu şekilde yapabiliriz. Eğer dış saksı kullanıyorsak dış saksıdan çıkartıp içine biraz su koyup bu şekilde suyu çekmesini bekleyelim. Şöyle birkaç saat sonra tekrar dış saksıyı kontrol edelim. Altta su kalmaması gerekiyor. Menekşe düzenli sulanmayı sever ama suyun içerisinde yüzmeyi sevmez. Drenajlı olmasını istediğimiz sebep de bu nedenden dolayıdır. Eğer üstten sularsak, yapraklarına su değdirirsek yapraklarında lekeler oluşur. Bu da istemediğimiz bir olaydır. Evet. Yapraktan çoğaltıldığı gibi bakın böyle ayırma yöntemiyle de çoğaltılabilir. Yapraktan diktiğimizde böyle 2-3 kök atabiliyor. Bu kökleri belli bir büyüklüğe geldikten sonra almamız gerekiyor. Bakın bu boyut tam ideal boyut. Bir de dikerken çok büyük saksılara dikmeyelim. Küçük saksılara dikelim. Evet, şöyle gösteriyorum. Bitirdik. Bunlar biraz daha büyüyecekler bu saksıda. Bu saksıyı tam doldurduktan sonra bir boy büyüğüyle değiştireceğiz. Evet. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone değilseniz abone olur, like atar ve videomuzu paylaşırsanız çok memnun olurum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. İyi günler.